Efendim şimdi İsrail askerlerinin de Lübnan'ın güneyindeki girişi çok fazla ilerleyemediler diye biliniyor. Çünkü ilk bu giriş yaptıkları noktadan sonra şu daha yakın yaptığımız haritayı da buraya hazırlarsak açabiliriz. Çünkü en başta 3 bölgeyi kapalı alan ilan ettim demişti. Oradan da askerlerini sokmaya başlamıştı İsrail. Ama birazdan da görüntülerine bakacağız. Orada püskürtüldüğü noktalar olduğu, geri çekilmelerin olduğu söyleniyor. Tam da bahsettiğim yer işte burası. Buradan bir cep açıp coğrafyanın da el verdiği noktalardan ilerlemek istemişti. Askerleri var, anladığım kadarıyla zırhlılar da giriyor ama ilk başta o nasıl bir hız bekliyorlardı, nasıl bir karşılaşma bekliyorlardı bilmem mümkün değil. Ama geri çekilmek zorunda kaldıklarını biliyoruz dün itibariyle. Sonrasında ne olduğuna dair henüz net bir bilgi yok. Ama İsrail askerlerinin güneyden, karadan, bunu Gazze'de görmemiştik. Burada daha farklı bir durum var. Çünkü her yere orada zırhlı araçlarla ya da tankların içinde gitmeleri mümkün değil. O yüzden karada daha fazla askeri gördüğümüz görüntüler var. Gelsin üzerine ne dediğim daha net anlaşılabilsin. Burası gece görüntüleri. Sızma birliklerinin, özel birliklerin zaten hedef alındığı bilgisi vardı. Bakın burada zaten Gazze ile kıyaslayamayacağımız bir coğrafya. Boşlukta ilerliyorlar. Biz bunu İsrail askerini bu şekilde kendi başlarına, yani yanlarında bir araç yokken yürürken görmedik. Ya bir ikisi vurulduktan sonra çıktığında İsrail askerini karada görmüştük Gazze'de. Burada duvarların üstünde o boşlukta tepeleri tırmanırken ve burada da anladığım kadarıyla boş bir binanın içinde çekilen görüntüler. Ama buna benzer bir birlik pusuya düşürüldü Hizbullah tarafından. 8 ölü de İsrail hanesinde Lübnan topraklarında gerçekleşti geçtiğimiz gün.